Merhaba arkadaşlar, New York'tan herkese selamlar. Bu videoda sizlere Amerika'ya gelmek için en çok tercih edilen turist vizesinden ve turist vizesi sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan bahsetmek istiyorum. Amerika'ya turist vizesi genelde 10 yıllık verilip Amerika'ya her girişinizde 6 ay Amerika'da kalma imkanı sağlayan bir vize. Göçmenlik dilinde bu vize B1 ve B2 vizesi şeklinde geçiyor. Ama aslında başvuru yaparken bu tek bir vize. Sadece Amerika'ya giriş yaparken o günkü seyahat amacınıza göre iş nedeniyle giriş yapıyorsanız B1 şeklinde, turistik amaçla giriş yapıyorsanız B2 şeklinde size statü verilmiş oluyor. Bu şekilde başvuru yaptığınızda Amerika'ya 10 yıl boyunca farklı dönemlerde 6'şer aylık ziyaretler gerçekleştirebilirsiniz. Bazen bu 6 aylık süre 1 yıl içerisinde sadece 6 ay giriş yapabiliriz şeklinde anlaşılabiliyor. Ancak her girişte göçmenlik görevlisi size 6 aya kadar giriş hakkı verebilir. Bazen bu süreyi daha kısıtlı tutabilse de bununla alakalı kanunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Peki bu başvuru süreci nasıl işliyor? İlk olarak konsolosluktan DS-160 formunu doldurup bir başvuru gerçekleştirmeniz lazım. Bu form sizin özgeçmiş bilgilerinizi, biyografik bilgilerinizi ve bazı güvenlik sorularına cevapladığınız bir form. Bu formu doldururken tam olarak doldurmaya ve dürüst bir şekilde doldurmaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu form hem bu turist vizesi başvurunuzda hem de daha sonrasında Amerika'ya gerçekleştireceğiniz farklı bir vize veya green card başvurularında bağlayıcılık teşkil etmiş oluyor. Özellikle bu durumdan dolayı bu formu doldurduktan sonra eğer bir danışmanlık firmasıyla çalışıyorsanız onlar vasıtasıyla veya kendiniz başvurunuzu gerçekleştiriyorsanız bu formu kaydederek kayıtlarınızda bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Daha sonrasında iş geçmişinizle alakalı nasıl bir beyanda bulunmuştunuz, maaşla alakalı nasıl bir beyanda bulunmuştunuz, adreslerle alakalı nasıl bir beyanda bulunmuştunuz, bunlara dönüp bakabilmeniz açısından bu formun kayıtlarınızda bulunması önemli diyebiliriz. Bu şekilde formu tamamladıktan sonra vize harç ücretini ödeyip bir randevu tarihi almanız gerekiyor. Randevu tarihinde görüşmeye giderken ise yanınızda götürmeniz gereken 4 temel doküman seti var. Bunlardan birincisi 2 adet biyometrik fotoğraf. İkincisi ise en az 6 ay geçerliliği olan pasaport. Üçüncü doküman ise finansal belgeleriniz. Yani seyahatiniz boyunca kendi masraflarınızı karşılayabileceğinizi gösterdiğiniz bir paranız olduğunu göstermeniz gerekiyor. Dördüncü ve son olarak ülkenize bağınızı gösteren dokümanları saymak gerekiyor. Ülkenize olan bağlarınız eğitim, iş veya ticari bağlar olabilir. Bu B1 ve B2 seyahat vizesi, non-immigrant dediğimiz göçmen olmayan bir vize olduğundan dolayı seyahatiniz sonucunda tekrar ülkenize geri döneceğinizi göstermeniz gerekiyor. Bununla alakalı ülkenize olan bağlarınız, ailenizin, eşiniz, çocuklar Türkiye'de kalıyorsa ve siz tek başınıza seyahat ediyorsanız evlilik cüzdanında nüfus kayıt örneği olabilir. Veya ticari olaraktan bir işiniz varsa şirketinizle alakalı dokümanları gösterebilirsiniz. Veya profesyonel olarak bir yerde çalışıyorsanız sigorta dokümanınızı gösterebilirsiniz. Bu şekilde bu dokümanları gösterdikten sonra bu görüşme ortalama 1-2 dakika sürüyor diyebiliriz. Bu dokümanların hiçbirine bakmaya da bilirler. Yani yanınızda bir sürü doküman gönderdiniz diye vize başvurunuzun onaylanacağını kesinlikle düşünmeyin. Bu dokümanlar tamamen destekleyici olup eğer talep edilirse göstermek amaçlı. Bu görüşme sırasında size sorulan sorulara doğru ve dürüst bir şekilde cevap vermek çok önemli. Ve sadece sorulan soruya cevap vermek gerekiyor. Ekstra konulara girmeniz size ekstra sorular getirebilir. Eğer görüşme süresince zayıf olduğunu düşündüğünüz konular varsa oraları desteklemek amaçlı ekstra cevaplar üretebilirsiniz. Bunu bir danışan çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Bu görüşme neticesinde size dosyanızın olumlu olduğuna dair bir vize onayı kağıdı veya reddedildiğine dair bir kağıt verebilirler. Veya zaman zaman dosyaların idari işleme kaldığına, yani ek belge veya bir araştırma gerektirdiğini de görebiliyoruz. Bu şekilde bir idari işleme kalırsa size ortalama 1-2 hafta içerisinde bir e-mail gönderip ekstra bilgi ve belge talep edebilirler. Bunları en kısa zamanda tamamlayıp görüşmenin neticesini öğrenmeye çalışmak gerekiyor. Turist vizesi konusunu konuşurken yoğunluktan dolayı ileri tarihe verilen randevuların nasıl erkene çekilebileceğini ve zaman zaman nasıl hızlandırılabileceği konusuna da değinmek gerekiyor. Bu randevu tarihlerini normal şartlarda takip ederken randevu takviminin zaman zaman erken tarihlere randevu açıldığını görebilirsiniz. Bu birisi turist vizesi randevusunu iptal etmiş olabilir veya konsolosluk oluşan ek güçten dolayı yeni bir tarih yayınlamış olabilir. Bu takvimi sık sık kontrol ederekten erken tarihlere randevu tarihinizi çekebilir ve görüşmenizi 3 ay, 6 ay, 9 ay erkene girme şansını yakalayabilirsiniz. Bunun dışında özel bir sebeple bu tarihi hızlandırma imkanı olabilir. Örneğin Amerika'da birinci derece bir akrabanın ölümü veya acil bir tedaviye ihtiyacı olması veya başvuru yapan kişinin bu şekilde tıbbi bir tedaviye ihtiyacı olması sebep gösterebilir. Buna ek olarak ise başvuru yaptığınız tarihten 10 gün öncesinde
Herhangi bir şekilde acil bir iş seyahati veya farklı bir etkinlikle ilgili seyahat ihtiyacınız varsa bunu belirterekten hızlandırma talep edebilirsiniz. Genel olarak bu videoda turist vizesi başvuru sürecinden, süreçte dikkat edilmesi gereken hususlardan ve randevu tarihinin nasıl erken tarihe çekilebileceğinden bahsettim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız olsa aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, herkese selamlar.